Kuantum bilgisayarları dünyasında devrimsel bilim rüzgarları sürmeye devam ediyor. Fizikçiler dünyada ilk kez iki bilgisayar çipi arasında kuantum teleportasyon kurabildiğini gösterdiler. Bu bilimsel gelişmeyi basitçe açıklarsak, bilgi çipler arasında fiziksel bir bağlantı kurmadan kuantum dolanıklıkla aktarılıyor. Yani iki parçacık arasındaki boşluk bulunsa da kuantum fiziği prensipleri ölçüsünde birbirine bağlanıyor. Henüz kuantum dolanıklığı tam olarak anlayamasak da Einstein'ın ürkütücü hareket ile aynı olay gibi düşünülse de bilgisayar çipleri arasında bu şekilde bilgi yollamanız önemli bir olay. Tabii bunu çok sıkı kontrol edilen bir ortamda gerçekleştirmek de cabası. Laboratuvar ortamının iki çip arasında yüksek kalitede kuantum dolanıklık kurabildiğini gösterdik. Her çipteki fotonlar tekli kuantum halini paylaşıyor diyor Bristol Üniversitesi'nden kuantum fizikçi Dan Lelewin. Sonrasında her çipte dolanıklığı gösterilebilecek bölgede tümüyle programlandılar. Hipotetik açıdan kuantum dolanıklık her mesafede etkilidir. İki parçacık birbirinden ayrılmayacak şekilde bağlanır. Ekip bu sonuca ulaşmak için kuantum bilgiyi düşük interferans ve yüksek doğrulukta şifreledi. 4 kübit yani klasik işlem bitinin eş değeri birbirine bağlandı. Bu ölçüm kuantum fiziğinin garip davranışından yararlanıyor. Dolanıklık bağlantısı eş zamanlı olarak çökerek parçacık halini bir diğer parçacığa aktarıyor, yani alıcı çipe. %91 uygunlukla veri aktarımı sağlıyor arkadaşlar. Araştırmada veri aktarımının %91 uygunlukla gerçekleştiğini, neredeyse tüm bilginin doğrulukla aktarıldığını ve kaydedildiğini gösterdi. Bilim insanları gün geçtikçe kuantum dolanıklığın nasıl işlediğini daha iyi anlasa da şimdilik halen bunu kontrol etmek çok zor. Bu teknoloji dizüstü bilgisayarınıza kurabileceğiniz bir enstrüman değil. Bunun için pahalı ve devasa bilimsel ekipmanlara ihtiyaç var. Fakat gün geçtikçe gelişen teknoloji sayesinde bir gün herkesin süper bilgisayar gücüne ve kuantum internete hacker kolmalı olarak kavuşabileceği düşünülüyor. Düşük veri kaybı ve yüksek stabilitedeki ışınlama sağlandığı kadar yüksek kontrol de sağlanırsa ilerleyen araştırmalarda umut vadeden işaretler gerçekleştirilebilir. Yeni entegre tasarım mevcut bilgisayar üretim endüstrisinde kullanılan köklü teknolojiler kullanılarak üretilir. Geçen yıllarda New South Wales Üniversitesi'nden ekip lideri Andrew Duzurak ve meslektaşları tüm modern bilgisayar çiplerinin temeli olan silikon tamamlayıcı metal oksit yarı iletken bileşenlerini kullanarak kuantum hesaplamalarının gerçekleştirilmesini sağlayan yeni bir çip mimarisi için bir tasarım yayınladılar. Ekibin Nature Communications dergisinde 30 Ekim'de yayınlanan yeni çalışmasında ilk kez iki temel kuantum tekniğini bir araya getirerek yaptıkları deneylerin olumlu sonuçlar verdiğini doğruladı. Ekip daha önce entegre bir silikon kubit platformun tek spin adreslenebilirlikle çalışabildiğini göstermişti. Şimdi bunları büyük spin tabanlı kuantum bilgisayarda doğruluğu sağlamak için gerekli olacak kodları düzelten önemli bir gereklilik olan Pauli spin blokajı olarak bilinen özel bir kuantum okuma işlemiyle birleştirebildiklerini gösterdiler. Duzurak, silikon kubit cihazımızda Pauli spin okumasını yapabildiğimizi gösterdik ama ilk kez spini kontrol etmek için spin rezonansı ile birleştirdik. Bu evrensel kuantum bilgisayarları için gerekli olacak spin kubitleriyle kuantum hata düzeltme gerçekleştirme yolunda bizim için önemli bir kilometre taşıdır. Silikon CMOS teknolojisi kullanılarak ihtiyacımız olan milyonlarca kubidi ölçeklemek için ideal bir platformumuz var ve son sonuçlarımız bize yakın gelecekte spin kubit hata düzeltmesi için ihtiyaç duyduğumuz araçları sağlıyor. Bu da doğru yolda olduğumuza dair bir başka teyit.
Ayrıca geliştirdiğimiz mimarinin şimdiye kadar çalışan bir kuantum bilgisayar çipinin geliştirilmesine engel teşkil etmediğini de gösteriyor. Ve dahası bu teknoloji iyi kurulmuş sanayi süreçleriyle bileşenleri kullanılarak üretilebilecek diyor. Silikon üzerine çalışmak sadece silikon ucuz ve bol olduğu için değil, küresel bilgisayar endüstrisinin neredeyse 60 yıldır önemli ham maddelerinden biri olduğu için önemlidir. Milyarlarca konvansiyel transistörü içeren talaşlar büyük üretim tesislerinde rutin olarak üretilmektedir. 3 yıl önce Duzurak'ın ekibi Nature dergisinde bir kuantum bilgisayarının merkezi yapı taşı olan 2 kubit mantık kapısının yaratılmasıyla gerçek bir silikon cihazda kuantum mantık hesaplamalarının yapıldığı ilk belgelerini yayınladı. Profesör Mark Hoffman, bunlar ilk radikal kuantum bilgi işlem konseptini tüm modern hesaplamanın temelini oluşturan bileşenleri kullanarak pratik bir cihaza dönüştürmenin ilk göstergeleriydi. Ekibimizin bu aşamadan sonrası için yeni bir planı var. Laboratuvarda bu tasarımın unsurlarını çok olumlu sonuçlarla test ettik. Sadece bunun üzerinde durmaya devam etmeliyiz ki hala zorlu bir mücadele. Ancak temel çalışmalarımız bizi cesaretlendiriyor. Kuantum hesaplamayı ticari gerçekliğe getirmek büyük bir mühendislik gerektirecek. Fakat bu ve olağanüstü ekipten gördüğümüz iş Avustralya'yı sektörde sürücü koltuğuna yerleştirecek diyor. %91 uygunlukta veri aktarımı kısmına bakalım. Araştırmada veri aktarımının %91'lik uygunlukla gerçekleştiğini, neredeyse tüm bilginin doğrulukla aktardığını söylemiştik. Ek olarak silikon çip ve CMOS teknolojisiyle benzer halde bugünün teknolojisiyle kuantum fiziği çalışmak oldukça yararlı görünmektedir. 2017'de Avustralya hükümeti endüstri ve üniversitelerden oluşan bir ekiple kuantum bilgisayarların entelektüel mülkiyetini ticarileştirmek için Avustralya'nın ilk kuantum bilgisayar şirketini kurdu. South Wales Üniversitesi'nde yeni laboratuvarda çalışacak ekip, silikon bazlı bir kuantum bilgisayar yaratmanın öncüsü olarak 2022'de silikonda 10 vuruşluk bir gösterim cihazı üretmeyi hedeflemişti. Ve bunu da yaptılar. South Wales Üniversitesi'ndeki bilim insanları ve mühendisler tek atom ve kuantum nokta vuruşlarını kullanarak paralel patentli yaklaşımlar üzerine çalışıyor. Avustralya'nın mevcut ekonomisinin yaklaşık %40'ını oluşturan endüstrilerin kuantum hesaplama yoluyla önemli ölçüde etkilenebileceği tahmin edilmektedir. Muhtemel uygulamalar arasında yazılım tasarımı, makine öğrenimi, programlama ve lojistik planlama, finansal analiz, borsa modellemesi, yazılım ve donanım doğrulaması, iklim modellemesi, hızlı ilaç tasarımı testi ve erken hastalık tespiti ve önleme yer almaktadır. Bilimciler, yani bilim insanları kubit kontrolünde giderek daha iyi oluyorlar. Bu konuda onları en çok zorlayan şey ise birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak onlara işlem yaptırmak. Tüm dijital devrelerin yapı taşı olan mantık geçitlerinin yapılması açısından bu çok önemli. Mantık kapıları 2 girdi alır ve programlanmış mantığa göre yeni bir çıktı verir. Kuantum mantık kapıları daha önce inşa edilmişti. Ancak onların hepsinde egzotik malzemeler kullanılıyordu. Yani bugünün silikon tabanlı bilgisayar altyapısıyla uyumlu olmaları mümkün değildi. Bu nedenle silikon bazlı kuantum bilgisayar yapabilmek için eksik kalmış son fiziksel parça silikon bir kuantum mantık kapısıydı. Artık bir kuantum bilgisayar yapmak için gereken her şeyimiz var. Biz var olan bilgisayar çipleriyle aynı cihaz teknolojisini kullandığımız için inanıyoruz ki eksiksiz bir işlemci çipi üretmemiz daha egzotik teknolojiler kullanan diğer tasarımlardan çok daha kolay olacak, diyor proje lideri Andrew Duzurak. Günümüz bilgisayar endüstrisinde kullanılan üretim tekniklerini temel aldığı için çalışmamız
bir kuantum bilgisayarın yapılmasını kolaylaştıracak şekilde devam ediyor. 2 qubit mantık kapısının tasarımının gerçekleştirildiği laboratuvar gerçekten hayretlere düşürüyor. Kuantum mantık kapılarının inşasında karşılaşılan en büyük güçlük şu ki 2 kubitin birbirleri ile konuşabilmesi için inanılmaz yakın olmaları gerekiyor. Genellikle aralarındaki uzaklık 20 ile 40 nanometre arasında oluyor ve bu da kontrol edilmelerini çok zorlaştırıyor. Japonya Keio Üniversitesi'nden Profesör Kohei M. Ito ile ortak çalışan ekip bu zorluğa da geleneksel çiplerdeki düzeneyi efektif olarak kopyalamak suretiyle alt etmiştir. Geleneksel çip düzeneğinde ikili sistem bitleri transistör denilen minik yarı iletken cihazlar tarafından tanımlanır. Akıllı telefonunuzda ya da bilgisayarınızda bulunan her bir silikon çipte yaklaşık 1 milyar tane böyle transistör vardır. Diğer yandan kuantum bitler tek bir elektronun spini tarafından tanımlanır. Dvorak ve ekibi bildiğimiz transistörleri yeniden düzenleyerek onları bir elektron ile ilişkili hale getirmiş ve böylece transistörlerin kübitleri tanımlamasını sağlamış. Silikon transistörlerinin her birinin sadece tek bir elektronla ilişkili olmasını garantileyerek kuantum bitleri tanımlamalarını sağladık. Ardından ikili kod olan ve 0 veya 1'i elektronun spini üzerine depoladık diyor ekipten Menno Veldhorst. Kendisi araştırmalarının detaylarını paylaştıkları ve Nature dergisinde yayınlanan makalenin de başyazarı oluyor. Ekip kubitleri kontrol etmek ve birbirleriyle haberleşmelerini sağlamak için transistörler üzerine metal elektrotlar kullanarak mantık kapısı oluşturmuş. Tasarımlarının patentini de çoktan almışlar. Dvorak 5 yıl gibi süre zarfında tasarımlarının daha basit bir versiyonunu da yapabileceklerini belirtiyor. Silikon kuantum çipleri ilk bir kez elde edince çalışan bir kuantum bilgisayarı yapabilir duruma geldik demektir. Bu da bizim bilgi işleme yöntemimizde devrim yaratacak. Finans, araştırma ve güvenlik alanında devasa etkileri olacak. Bunun için yapılmayı bekleyen bir sürü mühendislik çalışması olsa da yakın gelecekte tamamlanacağı kuşkusuz. Evet, silikon kuantum çiplerini incelemiş olduk. Aslında kuantum bilgisayarlarla ilgili yine kanalımda detaylı bir video yapmıştım. Bu da silikon kuantum çipleri aslında şu dönemde çip krizini aşabilecek bir yönteme benziyor. Eğer yapılabilirse çip krizini de aşabiliriz ve teknolojimizi artık bir kuantum düzeyine taşımış olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü kuantum bilgisayarlar ve kuantum teknolojisi geliştirilebilirse hızlanma biz kullanıcılar yani son kullanıcılar için bile inanılmaz derecelerde olacak. Hatırlarsanız daha önceki kullandığımız bilgisayarlarla gelişen şu anki bilgisayarlar ve cep telefonlarını düşündüğümüzde teknolojinin geldiği nokta geçmişten itibaren çok inanılmaz. Kuantum kısmına geçtiğimizde ise şu anki teknoloji çok hafif kalıp tarihi eser gibi kalıp deyim yerindeyse kuantum düzeyindeyken daha üst bir versiyona geçmiş olacağız. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.